1, 2, 3 hadi say benimle. 4, 5, 6 gel oyna sevinçle. 7, 8, 9, 10 sayılar bizim arkadaşımız hep. Sabah kalktım saydım parmak. 10 tane var ne güzel bak. Tek tek artar büyür sayı. Öğren bakalım kaç tane var sayı. Evet, bu sayılarla ilgili eğitici çocuk şarkısını ve animasyonları ben hazırladım. Ve bunu ne kadar kolay bir şekilde hazırladığımı görünce çok şaşıracaksınız. Öyleyse fazla uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Bakın, kılavuda şunu yazıyorum. Sayılar hakkında eğitici bir çocuk animasyonu oluşturmak istiyorum. 2 ana karakter olmalı. Bu arada siz daha fazla da isteyebilirsiniz. Biri çocuk, biri hayvan. 2 karakterin de image promptlarını ver İngilizce diyorum. Ve bana bir çocuk bir de hayvan olmak üzere 2 tane karakter promptu veriyor animasyonum için. Şimdi çocuk karakterimin promptunu kopyalıyorum ve Flow'u açıyorum. Bu arada kullandığım tüm sitelerin linkini açıklamalara eklemiş olacağım. Flow'da Nano Banana Pro'yu seçiyorum. Yatay en boy oranını seçiyorum, fark etmez. Sonra ise promptumu yapıştırıp gönderiyorum. Evet, ilk karakterim hazır. İndir butonuna tıklayarak ilk karakter görselimi bilgisayarıma indiriyorum. Sonra ise Cloud'a gidiyorum. İkinci karakterim olan hayvan karakterin promptunu kopyalıyorum. Yine Flow'a yapıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hayvan karakter de oluştu ama burada size Flow'da kullanabileceğiniz harika bir özellikten bahsedeceğim. Bakın, şu solda ikonlar var. Orada kutu serbest şekil olan kısımda kutuya tıklıyorum ve hayvanın atkısını çerçeve içine alıyorum. Sonra diyorum ki Flow'a atkı siyah beyaz olsun diyorum ve gönderiyorum. Bu şekilde hayvan karakterin atkısını istediğim gibi güncelliyor. Burada da Beşiktaşlı olduğum biraz ortaya çıkmış oldu galiba. Neyse, devam edelim. Şimdi bu görseli de indiriyorum ve birazdan size ücretsiz bir Flow eklentisinden bahsedeceğim. Görselleri tamamen karakter tutarlılığı olacak bir şekilde Flow ile üreteceğiz. Ama görselleri üretmeye geçmeden önce şarkı sözlerini yazmamız ve şarkı oluşturmamız gerekiyor. Hadi hemen başlayalım. Şimdi Cloud'a dönüp diyorum ki, şimdi sayılar hakkında eğitici bir çocuk şarkısı yapmam lazım. Bana şarkı sözü yaz, satırlar çok uzun olmasın, sözler ritimli olsun. Sadece şarkı sözlerini ver, başka detay yazma diyorum. Ve anında şarkı sözlerim hazır. Şarkı sözlerini kopyalıyorum ve Gemini'ye gidiyorum. Araçlar kısmından müzik oluşturun seçeneğine tıklıyorum ve Gemini'ye diyorum ki, sana verdiğim şarkı sözlerini değiştirmeden bir çocuk şarkısı hazırla deyip sözleri yapıştırıp gönderiyorum. Ve çok kısa bir sürede şarkıyı oluşturuyor arkadaşlar. Dinleyelim. 1, 2, 3 hadi say benimle. 4, 5, 6 gel oyna sevinçle. 7, 8, 9, 10 sayılar bizim arkadaşımız hep. Sabah kalktım saydım parmak. 10 tane var ne güzel bak. Tek tek artar büyür sayı. Öğren bakalım kaç tane var sayı. Ve parçayı indir butonuna basıp ses dosyası şeklinde indirebiliyorum. Evet, şarkımız hazır. Şimdi görselleri yani animasyonları oluşturmaya geçelim. Evet, şimdi Cloud'a dönüp diyorum ki, bu şarkı sözlerinde her satır için bir image prompt ver. Promptlarda karakterlerime referansta bulun. Promptlar İngilizce olsun ve her ihtimale karşı şarkı sözlerini ona da tekrar atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Cloud benim için image promptlar veriyor. Toplam 7 image prompt verdi. Normalde bunu Flow'a tek tek yapıştırıp üretebiliriz. Kısa sürecektir ama bu videoda aynı zamanda ücretsiz Flow eklentisini göstermek istediğim için onunla yapacağız. Açıklamalara linkini eklediğim VO Automation'ı açıyorsunuz. Chrome'a ekle diyorsunuz ve uzantı olarak ekliyorsunuz. Şimdi Flow'a döndüm ve uzantıyı açtım arkadaşlar. Evet, burada Image to Image seçeneğini seçiyoruz. Click to Upload butonuna basarak indirdiğimiz karakter görsellerimizi yüklüyoruz. Sonra Cloud'a gidip image promptları tek seferde kopyalıyoruz ve prompts alanına yapıştırıyoruz. Şimdi bakın, her prompt için sadece bir karakterimi algıladı ama ben her promptu 2 karakterle oluştursun istediğim için şuradan bir yerine 2'yi seçiyorum ve bakıyorum ki evet, her prompt için 2 karakteri de referans olarak eklemiş. Evet, Run butonuna basıyorum ve görselleri oluşturup bilgisayarımın indirilenler klasörüne indiriyor arkadaşlar.
Bu arada arkadaşlar eklentide en üstteki prompt seçeneğinde bir prompt seçin. Eğer burada 2 seçili olursa her prompt için 2 tane görsel oluşturur. Bunu istemiyoruz. Şimdi ise Cloud'a dönüp her image prompt için şimdi video prompt yazmasını istiyorum. Aynı formatta bakın tırnak içinde verecek. Promptların arasında birer satır boşluk olacak. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi Grok AI'yi açtım. Daha önceki videolarımda bahsettiğim Grok Automation eklentisini de açtım. Frame to Video seçeneğini seçtim. Click to Upload butonuna basarak ürettirdiğim görselleri seçtim. Sonra ise Prompts alanına Cloud'un bana verdiği video promptları yapıştırdım ve görsellerle promptları eşleştirdi. Tek yapmam gereken Run butonuna basmak. Sonra bakın indirilenler klasörümde bugünün tarihiyle bir klasör oluşturuyor ve o klasörün içine numaralandırarak videoları indiriyor. Evet arkadaşlar videoları sırayla CapCut'a yükledim. Evet şimdi ses butonuna tıklıyorum. Sesler butonuna tıklıyorum ve indirdiğim şarkıyı ekliyorum ve Grok videolara ses koyuyor ya, videoların üstüne tıklayıp ses düzeyi seçeneğine tıklayıp videoların sesini kısın. Çünkü bizim zaten bir şarkımız var, videoların sesli olması gerekmiyor. Sonra arkadaşlar satır satır şarkı sözleriyle uyumlu olacak şekilde videoları editlememiz gerekiyor. Sonra bakın mesela şarkımın ilk cümlesi için videom biraz uzun kalmış. Şarkının ilk cümlesiyle aynı uzunlukta olacak şekilde videomu kırpıyorum. Veya videolarınızın üstüne basıp hızını arttırıp yavaşlatabilirsiniz şarkının gidişatına göre. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde video editleme işlemlerimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı ama küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Videoda kullandığımız Gemini'nin müzik oluşturma özelliği oldukça yeni sayılabilecek ve hızlı çalışan bir araç. Ama genellikle tek seferde yaklaşık 30 saniyeye kadar şarkı oluşturabiliyor. Yani siz şarkıyı biraz daha uzun yapmak isterseniz işte örneğin şarkıyı parça parça ürettirebilirsiniz. İşte aynı sesle şu an şu sözleri de oluştur gibi devam ettirip sonrasında oluşturduğu şarkıları birleştirebilirsiniz ya da daha uzun müzik üretebilen yapay zeka araçları da var. Suno AI gibi birkaç dakikalık tam şarkılar oluşturabiliyor. Ücretsiz bir planı var ama kullanım limiti bulunuyor. Yani daha uzun şarkılar üretmek istiyorsanız genellikle ücretli araçları kullanmanız gerekiyor. Ama burada özellikle şunu da söylemek istiyorum. Ve aslında bugün yaptığımız şey sadece YouTube içerik üreticileri için değil. Mesela öğretmenler bu yöntemi kullanarak çocuklar için eğitici animasyonlar hazırlayabilir. Ebeveynler çocukları için harfleri öğreten şarkılar oluşturabilir, renkleri öğreten küçük animasyonlar yapabilir, hayvanları anlatan eğitici videolar hazırlayabilir. Hatta isterseniz sayılar yerine alfabe, işte İngilizce kelime şarkıları, matematik şarkıları gibi yüzlerce farklı içerik üretmek mümkün. Yani aslında burada gördüğünüz şey sadece bir örnek. Aynı yöntemle çok farklı eğitim içerikleri üretilebilir. Bir de özellikle bir şey daha söylemek istiyorum. Benim kanalımda genellikle videolarımı incelerseniz ücretsiz araçlarla bir şeyler üretmeyi göstermeye çalışıyorum. Hani bunun özel bir sebebi var. Çünkü birçok kişi yapay zeka araçlarını merak ediyor ama çoğu zaman karşısına çıkan araçların büyük kısmı ücretli oluyor. Yani bu yüzden ben mümkün olduğunca herkesin erişebileceği ücretsiz araçlarla neler yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum. Hatta mesela kanalım 1000 aboneyi geçtiğinden itibaren bazı yapay zeka araçlarından ücretli işbirliği teklifleri de gelmeye başladı. Ama açık konuşmak gerekirse şu ana kadar kanalıma yüklediğim hiçbir videoda ücretli işbirliği videosu çekmedim. Çünkü mesela genellikle bu tarz bir mail geldiğinde aracı inceliyorum ve eğer ücretsiz versiyonunda gerçekten çok kısıtlı bir şeyler yapılabiliyorsa, yani araç genel olarak ücretli kullanılabilecek bir araçsa o aracı videoda göstermemin izleyenler için çok faydalı olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki ücretli araçlara erişmek isteyen insanlar da vardır. Buna ayırabilecek bütçesi olan insanlar da vardır. Ya bu da tabii ki benim hiçbir zaman ücretli araçları hiç göstermeyeceğim anlamına gelmiyor. Eğer karşıma hem ücretsiz kullanım açısından iyi olan hem de gerçekten faydalı bir yapay zeka aracı çıkarsa tabii ki ücretli işbirliği videoları da çekebilirim. Ama genel olarak kanalımın ana fikri şu: herkesin erişebileceği araçlarla üretim yapmayı göstermek. Son olarak eğer bu tarz yapay zeka ile içerik üretme yöntemlerini seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda sürekli olarak yeni yapay zeka araçlarını, eklentileri, içerik üretme tekniklerini, yeni nişleri vesaire paylaşıyorum. Videoda kullandığımız araçların linklerini de her zamanki gibi video açıklamasına ekliyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.